Hılful Fudul Erdemliler topluluğu manasına gelen, İslamiyet'ten önce Mekke'de bu adla anılan iki ayrı antlaşmanın yapıldığı bilinmektedir. Bunların birincisi, şehrin ilk sakinleri olan Cürhümlülerden Fazl adlı 3 kişinin kendi aralarında yerli veya yabancı kimsesiz birine zulüm yapıldığında, zalimden hakkını geri alıncaya kadar kabileleriyle birlikte ona yardım edeceklerine dair ahitleşmeleridir. Tesirini uzun süre gösteren bu antlaşmaya bazı tarihçilere göre söz konusu isim Fazların yemini anlamında verilmiştir. İkinci antlaşma hicretten 33 yıl önce yapılmıştır ve diğerinden daha ünlüdür. Haram aylarda yapılan savaşlara Araplar arasında Ficar Savaşı denirdi. Ficar Savaşları 4 defa vaki olmuştur. Kureyş ve Kinane kabileleri ile Hevazin arasında meydana gelen 4. Ficar Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bulunmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her zaman yalnızca doğrunun, haklının ve mazlumun yanında yer almıştır. Bu harbe 20 yaşlarındayken amcalarıyla birlikte iştirak etmiş, fakat hiç kimsenin kanını dökmemiştir. Yalnız düşman saflarından atılan okları toplamış ve amcalarına vermiştir. Bu savaştan dönüldükten sonra haram aylardan biri olan Zilkade ayında Zübeyt kabilesine mensup Yemenli bir adam satmak üzere Mekke'ye ticaret malı getirmişti. Kureyş ileri gelenlerinden As bin Vail bu malı satın aldı ancak parasını ödemedi. Adamcağız Abduddar, Mahzum, Cumah, Sehm ve Adi bin Kâb oğulları gibi Mekke'nin ileri gelen ailelerinin büyüklerine başvurup kendisine yardım etmelerini istedi. Fakat onlar bu mazluma yardım edecek yerde As bin Vail'i kayırarak adamı azarladılar. Çaresizlik içinde kalan adam, Kureyş ileri gelenlerinin Kabe çevresinde oturdukları bir sırada Ebu Kubeys dağına çıkarak "Ey Fihr hanedanı!" diye bağıra bağıra şiir okudu. Uğradığı zulmü ve haksızlığı ilan ederek yardım istedi. Nihayet son Ficar Savaşı'nın çıkmasına yol açan, bu savaşta faal rol oynayan ve bundan pişman olduğu anlaşılan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Zübeyr bin Abdülmuttalib, şehrin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile reisi durumundaki Abdullah bin Cüd'an et-Teymi'ye başvurarak onu bu işin görüşülmesi için bir toplantı yapmaya ikna etti. Toplantıya Beni Haşim'den düzenlenmesine ön ayak olan Zübeyr bin Abdülmuttalip'ten başka, o sırada 20 yaşında bulunan Hazreti Muhammed aleyhisselam da katıldı. Abdullah onlara yemek ikram etti. Daha sonra kim olursa olsun Mekke'de zulme uğramış kimselerin hakkını geri alıncaya kadar zalime karşı mazlumu müdafaa etmek üzere ahitleştiler. Denizlerde bir kıl parçasını ıslatacak kadar su bulundukça, Hira ve Sebir dağları yerlerinde durdukça, ahitlerine bağlı kalacaklarına yemin ettiler. İslam'dan önce ve İslami dönemde Hilfül Fudul'ün nasıl çalıştığını gösteren bazı olaylar şöyle anlatılmıştır. Hilfül Fudul Cemiyeti, ilk olarak As bin Vail'den Zübeytli adamın hakkını almakla icraata başladı. Daha sonra da Mekke'de zulme ve haksızlığa uğrayan pek çok kimsenin imdadına koştu, adaleti ikame etmek için gayret sarf etti. Sümale kabilesine mensup bir tacir, Mekke'nin ileri gelenlerinden Übey bin Halef'e mal satmış. Fakat parasını alamamıştı. Çaresiz kalan tacir, Hilfül Fudul'e başvurdu. Teşkilat mensupları ona Übey'e gidip parasını tekrar istemesini, vermediği takdirde kendilerinin bizzat alacaklarını bildirmesini söylediler. Bunun üzerine Übey parayı hemen ödedi. Hasam kabilesinden Yemenli bir tacir, kızı ile birlikte hac için Mekke'ye gelmişti. Şehrin güçlü kişilerinden Nübeyh bin Haccac'ın kızını zorla elinden alması üzerine tacir, Hilfül Fudul'e gitti. Hilf mensupları hemen Nübeyh'in evini kuşattılar ve kızı alıp babasına teslim ettiler. Eraş kabilesine mensup birinden mal satın alan Ebu Cehil parasını ödemedi. Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber aleyhisselama düşmanlığını bilen bir müşrik alay etmek amacıyla, mağdur tacire, o sırada Kabe'de bulunan Hazreti Muhammed aleyhisselamı göstererek ona başvurduğu takdirde parasını alıp kendisine verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselama giden tacir olayı anlatıp yardım istedi. Hazreti Muhammed aleyhisselam onunla birlikte Ebu Cehil'in evine gitti
ve herhangi bir güçlükle karşılaşmadan parayı aldı. Zübeyt kabilesinden bir tacir mallarını satmak için Mekke'ye geldi. Ebu Cehil, diğer tüccarların ondan alışveriş yapmasına engel oldu ve malına düşük bir fiyat biçti. Kimsenin daha fazla fiyat vermemesi üzerine sıkıntıya düşen tacirin durumunu öğrenen Hazreti Peygamber aleyhisselam, 3 deve yükü malı onun istediği fiyattan satın aldı. Ebu Cehil yanına gelince de Hilfül Fudul'ü hatırlatarak aynı şeyi bir daha yapmaması için kendisini uyardı. Muaviye'nin hilafeti sırasında yeğeni Medine valisi Velid bin Utbe ile Hazreti Hüseyin arasında bir mal hususunda anlaşmazlık çıktı. Hazreti Hüseyin'in kendisine baskı yapmak isteyen Velid'e hakkının verilmemesi durumunda Hilfül Fudul'e başvuracağını söylemesi üzerine Velid haksız tutumundan vazgeçti. Resulullah Aleyhisselam'ın cahiliye devrinde tasvip edip katıldığı tek cemiyet Hilfül Fudul'dur. Çünkü bu bir adalet cemiyetiydi. Zulüm ve haksızlığa mani olmak için kurulmuştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu cemiyet hakkında nübüvvetten sonra şöyle buyurdular. Abdullah bin Cüd'an'ın evinde amcalarımla birlikte Hılfül Fudul'de hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki, ona bedel bana kızıl develer verilse o kadar sevinmezdim. O antlaşmaya şimdi de çağrılsam yine icabet ederim. Hilfül Fudul'ün daha sonraki tarihlerde devam edememesinin en önemli sebebi, bu antlaşmaya yeni katılmaların imkansız oluşuydu. Bundan dolayı Emevi hilafetinin başında son mensubunun ölmesi üzerine bu antlaşma sona ermiştir.